sadece kralların, savaşların ve yıkılan şehirlerin hikayesi midir? Yoksa insanlığın doğuşunu, yükselişini ve çöküşünü belirleyen değişmez bir yasa mı? 14. yüzyılın çalkantılı dünyasında, kılıçların sustuğu yerde kalemiyle dünyayı sarsan bir deha doğdu. O, sosyolojinin babası, tarihin mimarı, medeniyetlerin fısıltısını duyan adamdı. İbni Haldun. Takvimler 1332 yılını gösterirken, Tunus'ta kaybedilmiş Endülüs'ün hüznünü yüreğinde taşıyan soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Ailesi, İşbilye'den Kuzey Afrika'ya göç etmiş asilzadelerdi. O, sıradan bir çocukluk yaşamadı. Evlerinin duvarları, sürgündeki Endülüs alimlerinin derin felsefi tartışmalarıyla yankılanıyordu. Daha küçücük bir çocukken, zihni devasa kütüphanelerin tozlu raflarında şekillenmeye başladı. Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti. Babasının dizinin dibinde Arap dili ve edebiyatını, mantığı, matematiği ve felsefeyi yuttu. Sadece okumakla kalmadı. Dönemin en büyük alimlerinden, mağribin dahilerinden icazetler aldı. Zihni adeta dünyayı içine sığdıracak bir okyanusa dönüşüyordu. Ancak bu parlak gençlik yılları ansızın üzerine çöken karanlık bir gölgeyle bölündü. 17 yaşına geldiğinde büyük veba salgını, namı diğer kara ölüm, Kuzey Afrika'yı vurdu. Bu amansız hastalık üzerine titrediği hocalarını, annesini ve babasını ondan kopardı. Bu büyük sarsıntı onun dünyaya bakışını sonsuza dek değiştirdi. İbni Haldun sadece insanların değil, toplumların ve medeniyetlerin de tıpkı bir canlı gibi hastalandığını, zayıfladığını ve öldüğünü o gün o yıkık sokaklarda görmeye başladı. Genç ve parlak bir zeka olarak atıldığı devlet hayatı, onu Fas, Gırnata ve Cezayir saraylarına taşıdı. Görkemli salonlarda vezirlik yaptı, tehlikeli elçilik görevleri üstlendi. Ancak siyasetin karanlık yüzü, ihanetler ve zindanlar onu da buldu. İbni Haldun, iktidar hırsının insanları nasıl yozlaştırdığına bizzat şahit oldu. Krallıkların sadece kılıçla değil, adalet yok olduğunda, asabiye dedikleri o toplumsal bağ koptuğunda yıkıldığını anladı. Tüm bu siyasi kaosun ortasında dünyadan elini eteğini çekti. Cezayir'deki İbn Seleme Kalesi'ne sığındı. Tam 4 yıl boyunca o kalenin taş duvarları arasında tarihin akışını değiştirecek o dev eseri kaleme aldı. Mukaddime. Yıllar sonra kaderi onu Şam kapılarında yenilmez komutan Emir Timur'la karşı karşıya getirdi. Biri kılıcıyla dünyayı fethederken diğeri kalemiyle zamanı fethediyordu. Timur bu büyük bilgenin zekasına hayran kaldı. İki farklı dünyanın çarpışması, bilgiye duyulan saygının en büyük kanıtıydı. 1406 yılında Kahire'de hayata veda ederken, ardında yüzyıllar sonrasına ışık tutacak bir fener bıraktı. İbni Haldun bize gösterdi ki, medeniyetleri ayakta tutan şey sadece taş ve tuğla değil, fikirler ve o fikirleri anlayan zihinlerdir. İşte onun en büyük mirası olan Mukaddime, sıradan bir tarih kitabı değildir. O güne dek tarihçiler sadece olanları yazmışken, İbni Haldun neden diye sormuştur. Bu eser, devletlerin de tıpkı insanlar gibi doğup, büyüyüp, yaşlandığını anlatan, sosyolojinin, iktisadın ve siyaset biliminin temellerini asırlar öncesinden atan eşsiz bir başyapıttır. Çağları aşan bu devasa eseri, bugün dilimize en duru haliyle kazandıran isim, Avukat Halil Kendir olmuştur. Ve bu titiz çeviri, Ensar Neşriyat etiketiyle günümüz okuyucusuyla buluşuyor. Tarihin bu büyük mirası, sayfaları arasında onu keşfedecek yeni zihinleri bekliyor. Bilginin inşası, görmekle ve okumakla başlar. Farkınız okumak olsun.